Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam yeni görevinizi kutlarım. Hayırlı olsun. Allah bol bol hizmet yapmayı nasip etsin diyeyim. Teşekkür ederim cümlemize. Peki hocam şöyle bir hikaye var. Hep bizim liseden beri bugüne gelen bu hikayeyi duyduk ama hep doğru mudur değil midir bunu sormak istiyordum işin açığı. Osmanlı'da kasaplar ve bahçıvanların yer değiştirme hikayesi doğru mudur? Neden? Nasıl bir hikaye? Ben tam duymadığım için. Şöyle bir özetleme yapmış olayım. Kasaplık mesleği yani sonuçta bir hayvanı boğazlamayla ilgili olduğu için 6 ayda bir bunların bahçıvanlıkla yani daha relax, daha rahat bir meslekle 6 ayda bir yer değiştirdiği ve böylelikle kasapların cani olmadığıyla alakalı bir hikaye bu. Doğrusu bu hikayeyi ben ilk defa şimdi sizden duydum. Ama güzel bir hikayeymiş. Osmanlı'ya yakışır yani. Zaman zaman toplumda bu tür hikayeler anlatılır. Fakat gerçekliği çok akla uygun değil. Belki böyle bir iki tane kasap bahçıvanlığa geçmiştir. Bir iki bahçıvan kasaplığa geçmiştir. Sorulduğu zaman da bu sizin sözünü ettiğiniz duygu dile getirilmiştir. Yani hani bahçıvan kasap olursa daha dikkatli olur, daha ince olur, daha merhametli olur. Hayvanı bir gülü tutar gibi tutar ve benzeri gibi böyle yakıştırmalar yapılmıştır. Tabii uzun tarih içerisinde böyle bir iki hadisen olması mümkün ama esas itibariyle ben şimdiye kadar böyle bir hadise duymadım. Hikayeyi de zaten ilk defa şimdi sizden duydum. Çok da akla yatkın gözükmüyor. Çünkü her iki mesleğin de icra şekli, kuralları, birikimi, hassasiyeti, mesleği gerekliliği birbirinden farklı. Burada belki kasapların daha merhametli olmasına, daha zarif olmasına dikkat çekilmek istenmiş olabilir. Bizde bir menkıbe kültürü vardır ve bu menkıbe kültürü çok kıymetlidir. Çünkü pedagojik olarak bir değerler dünyasını öğütler. İnceliği öğütler, dürüstlüğü öğütler, ahlakı öğütler, edebi öğütler, hürmeti öğütler, yardımlaşmayı öğütler. Yani insanı insan yapan çok güzel duygu, davranışlar bir eğitim aracı olarak menkıbelerle nesilden nesile anlatılır. Bu anlattığınız hikayede biraz bana böyle geldi. Zaten kasaplık ve celeplik Osmanlılar'da çok zor bir meslektir. Meşakkatli bir meslektir. Devlet halkın beslenmesine, sağlıklı ve ekonomik beslenmesine, herkesin zenginden fakirine varıncaya kadar bütün tebaasının en azından birbirinin sofrasında gözü kalmayacak şekilde beslenmesine büyük önem verir. Bunun için de narh sistemi vardır Osmanlı. Yani fiyat belirler devlet. Etin fiyatı bellidir, ekmeğin fiyatı bellidir, temel gıda maddelerinin fiyatı bellidir. Kafasına göre esnaf burada fiyat koyamaz. Hele hele fahiş fiyat hiç koyamaz. Devlet muhtesipleri vasıtasıyla yani bugünkü tabirle zabıtaları diyelim. Muhtesip zabıtalardan çok daha geniş yetkilere sahiptir. Çarşı pazarı denetler ve hem tartıda sahtekarlık yapanları hem fiyatta aşırı gidenleri ciddi anlamda cezalandırır. Bu anlamda kasaplar ve celepler devletin yakından denetlediği, kar marjı çok düşük olan mesleklerdir. Bu münasebetle de çok taliplisi yoktur. Zira meşakkatli bir meslektir kasaplık. Bir de bugünkü kesim şartlarında bile kasaplığın ne kadar meşakkatli olduğunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Bir kurban kesmeye gittiğimizde bile ne kadar zormuş diyoruz ki teknik şartlar bu kadar gelişmiş olduğu halde. Bir de eskinin şartlarında bunu düşünün. Bilmiyorum sevgili takipçilerimiz hiç içinizde kurban kesen var mı? Daha doğrusu kurban kesmeyen var mı yaşı benim gibi veya bana yakın olanlarda bilmiyorum. Ben çok kurban kestim. Hem koyun anlamında hem sığır anlamında ve onu parçalamak, yüzmek çok zor bir iştir. Hal böyle olunca bırakın kasapları bahçıvan yapmayı devlet zorla hem Müslümanlardan hem gayrimüslimlerden kasap temin eder, görevlendirir. İcbari olarak bazı Müslümanları ve bazı gayrimüslimleri azlık gördüğü zaman kasaplıkta bu mesleği icraya zorlar. Çünkü halkın ihtiyacının karşılanması için. Elimizde onlarca defter var, mühimmet defterler var, başka arşiv belgeleri var. Hiçbir arşiv vesikasında böyle bir olaya rastlamadık. Yoktur demiyorum. Çünkü milyonlarca arşiv vesikası var, milyonlarca sayfa var, 10 binlerce, 100 binlerce yazma eser var. Bunların bir yerinde böyle anlatılan bir hadise vardır. Ama en azından şimdiye kadar biz buna rastlamadık. Rastlasak bile böyle bir temel kuraldan ve böyle bir hikayenin gerçekliğinden ve yaygınlığından söz edemeyiz. Ama hikayeleri seviyoruz. Anlatılması hoş geliyor. Keşke hayatı da hikayeler kadar, güzel hikayeler kadar güzel yaşasak. Olaylara ve meselelere böyle bakabilsek. Keşke kasaplarımız bir bahçıvan zarafetine, nezahetine, merhametine, hassasiyetine
hassasiyetine sahip olsa. Çünkü bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde, bizim inancımızda kasaplık yapanların da son derece hassas, ince, merhametli, hayvanın hukukunu gözetleyen, ona azap çektirmeyen, ona çile çektirmeyen, ona eziyet etmeyen ve çok güzel mesleğini merhamet ve hürmet ölçülerinde ifa etmeyi zaruri kılan hükümlerle doldur. Ayetler buna dikkat çeker. Hadis-i şerifler buna dikkat çeker. Peygamberimiz hasreten bunu çok sık vurgular. Yine tarihte böyle onlarca bu konuya dikkat çeken hükümler vardır. Hatta böyle zalimane kasaplık yapılanlara verilen cezalar vardır. Etkileyici bir his. Her Loris bambaşka bir his. Loris parfüm. Hocam o zaman şimdilik bir yenisi çıkana kadar, bu yeni bilgi çıkana kadar bu şehir efsanesini çürütmüş olduk. İkinci soruma geçeyim. Şah İsmail Sünni Türkleri katletmiş midir? Şimdi bu mevzulara bakarken tarihi bir perspektiften ve tarihi bir gerçeklikten bakmak gerekiyor. Bunu günümüze taşımanın, bir Sünni-Şii kavgasına dönüştürmenin, tarihte yaşanmış hadiseleri günümüzdeki yaşam tarzımızın, anlayışımızın, ilişkilerimizin, iletişimimizin bir malzemesine dönüştürmemek gerekiyor. Bunun altını çizeyim. Şah İsmail meselesi, Şah İsmail Yavuz Sultan Selim Savaşı tarihte yaşanmış bir hadisedir. Bir gerçekliktir, bir vakadır. Olaya tarihi bir vaka olarak baktığımız zaman Şah İsmail'in daha küçüklüğünden büyümeye ve şeyhlikten şahlığa dönüşü, devletini kuruşu, İran coğrafyasındaki hakimiyet sürecini bir bütün olarak ele aldığımız zaman diyebiliriz ki katliam Şah İsmail'in diğer adıdır. Şah İsmail gerçekten hakimiyetini tesis etmek için sadece Sünnileri değil, ona itiraz eden herkesin başını çok sert ve merhametsiz bir şekilde katliam denilebilecek ölçüde uygulamaları vardır ve bu çoktur. Tabii ki bir insan otoritesini tesis etmek için farklı yöntemler uygular ama bunun bir sınırı, bir ölçüsü vardır. Bir adabı vardır, bir ahlakı vardır, bir adaleti vardır. Şah İsmail'in uygulamalara baktığımızda bizim anladığımız anlamda, önem verdiğimiz anlamda bir ölçüye, bir hukuka riayet edilmediğini ve büyük katliamların yapıldığını görüyoruz. Hakimiyetini kabul etmeyen herkese. Kaldı ki Sünniler de katliama uğrayan grupların başında geliyor. Bağdat'ı ele geçirdiğinde, Tebriz'i ele geçirdiğinde, Yezid'i ele geçirdiğinde ya da diğer şehirleri ele geçirdiğinde bütün kaynaklar büyük bir Sünni katliamı yaptığını ortaya koymaktadır. Yani bu sadece Osmanlı kaynaklarında değil, Ahsenü't Tevarih, Zeyli Habibü Siyer, Cevahirül Ahbar, Ravzetü's Safeviyye gibi bu husus sadece Osmanlı kaynaklarında değil, Osmanlı tarih kitaplarında, kroniklerinde değil, İran kaynaklarında da Safevi devri kaynaklarının temel eserlerinde de dile getirilmektedir. Mesela Ahsenü't Tevarih bu anlamda önemli bilgiler ihtiva ediyor. Yine Zeyli Habibü Siyer bu anlamda müracaat edilebilecek bir Safevi kaynağı olarak öne çıkar. Cevahirül Ahbar da ve benzeri pek çok eseri bu anlamda Şah İsmail'in Sünni katliamını ortaya koyan eserler grubu arasında, Safevi kaynaklar arasında zikredebiliriz. Tekrar ediyorum, bunu günümüze bir kavganın taşınmasının aracı olarak ele almayı doğru bulmuyorum. Tarihi bir vaka olarak değerlendirmenin daha doğru olduğuna ve olması gerektiğine inanıyorum. Şah İsmail otoritesini tesis edecek her türlü yöntemi bir hukuk gözetmeden en sert şekliyle uygulamıştır ve tabii olarak da bunun en büyük mağdurları Sünniler olmuştur. Peki hocam, bu biraz kısa bir soru ama yine de bizim merak ettiğimiz bir soru olarak değerlendiriyorum. Avrupa'ya Osmanlı'nın ilk adım attığı Çimpe Kalesi şu an nerede? Niye ilgini çekti böyle bir soru? Hocam lisede direkt Osmanlı Avrupa harekatlarının ilk başında gelen cümleydi bu. Hep aklımda kalırdı. Çoğu insanın da aklında kalmıştır diye düşünüyorum. İşte Çimpe Kalesi, Osmanlı Avrupa'ya adım attığı ilk kale. Tabii bunun yerini göstermek ve seyircilerimizin zihninde, gözünde tam canlandırmak için sohbetimizin bu bölümünde ciddi bir harita çalışması yapmanızın zorunlu olduğunun altını çizeyim. Bu hatırlatmadan sonra da Çimpe Kalesi için Çanakkale'ye gitmek gerekiyor. Çanakkale'de Gelibolu'ya gitmek gerekiyor ve Gelibolu'da Bolayır'a
uzanmak gerekiyor. İşte orada Çimpe Kalesi'nin yerini görürüz. Tabii bu kale bizim tarihimizde sizin de kısmen biraz önce ifade ettiğiniz gibi çok önemli bir yer tutuyor. Esas itibariyle Osmanlıların Rumeli'ye geçişinin kapısı olmuştur. Hep söylüyorum, bir kere daha söyleyeceğim. Bunu sadece ben söylemiyorum. Halil Nalcik gibi, Mehmet İpşirli gibi, Tayyip Gökbilgin gibi, Bekir Kütükoğlu gibi, Feridun Emecen gibi, Erhan Afyoncu gibi, İdris Bostan gibi çok sayıda önemli tarihçilerimiz vurgular ki Osmanlı bir Anadolu devleti değildir. Bir Avrupa devletidir. Esas yükselişini ve gelişimini, hakimiyetini Avrupa'da, yani Rumeli'de, yani Balkanlarda, dolayısıyla Avrupa'da tesis etmiş. Anadolu'daki birliğini tesis etmeden önce Avrupa'da, Balkan coğrafyasında çok geniş ve köklü bir hakimiyet tesis etmiştir. Maraş'ı ele geçirişimizden çok daha önce biz Edirne'yi, Sofya'yı, Arnavutluğu, Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı, Selanik'i, Atina'yı fethetmişizdir. Ve hatta Fetret devrinde, ki o çok dramatik bir hadisedir, Yıldırım Bayezid Timur'a yenildiğinde, ki Yıldırım Bayezid Timur rekabetini ayrıca ele almak gerekir ve yeni bir okumayla klasik söylemlerin ve yerleşmiş ezberlerin dışında ele almamız son derece önemlidir. Bugün açısından büyük önem taşır. İşte o mağlubiyette ve ortaya çıkan Fetret devrinde devlet büyük bir dağılma sürecine girmiştir. Anadolu'daki bütün topraklarımız, bütüne yakın topraklarımız elde çıkarken eski Anadolu beylikleri, Türk Müslüman beylikleri hakimiyetini yeniden tesis ederken Osmanlı Balkanlarda kök salmış ve tekrar Balkanlardan Anadolu'ya doğru ilerlemiş ve hakimiyetini tesis etmiştir ki bu ta 1516-17 Osmanlı Memluklu Savaşı'na kadar, yani Yavuz Sultan Selim dönemine kadar devam etmiştir Anadolu'daki bizim hakimiyetimiz. Çimpe Kalesi de işte bu Avrupa devleti oluşunun, Rumeli'ye geçişinin, Balkan hakimiyetinin anahtarıdır. Merak edilmesi son derece tabiidir ama sizin sorduğunuz gibi onlarca, yüzlerce, belki binlerce gencimiz bu kalenin nerede olduğunu bilmiyor. Peki bunun suçlusu kim? Ben soru sorayım. Çimpe Kalesi'nin yerinin bilinmemesinin hatası, mesulü kim? Biziz. Biz tarihçiler, hocalar, öğretmenler. Biz bunu gençlerimize daha öğretememişiz. Yeni dili, iletişim araçlarını kullanarak bu ve benzeri mekanları ve önemlerini daha seri ve etkili bir dille anlatmamız gerekiyor. Kimseyi suçlamanın, hele gençlere öyle laf atmanın, üst perdeden konuşmanın, yaşımızın, mevkimizin, makamımızın, tecrübemizin, gün görmüşlük iddiamızın koltuğuna, fil dişi kulesine kurularak sağa sola laf atmanın, pırıl pırıl gençlerimize ders vermeye kalkmanın bir anlamı yok. Önce nefsimize, sonra çevreye bakacağız. Çok güzel bir anlatım oldu hocam. Peki hocam, bonusa geçtim. Türk tarihi dışında ilginizi çeken bir milletin tarihi var mıdır? Tabii var. Olmaz olur mu? Olmaması mümkün değil zaten. Ama öncelikle savunduğum bir ölçü var benim. O da şu. Biz mensubu olduğumuz milletin tarihini iyi öğrenmeliyiz. Bilgi çok önemli. Ama her şeyi öğrenmemiz mümkün değil. Daha önce bana sormuştunuz. Tarihte bilgi mi önemli, şuur mu demiştiniz. Ben de demiştim ki keramen katibin meleği değiliz. Her şeyi bilmemiz mümkün değil. Ama sağlam bir şuura, sağlıklı bir bakış açısına ve metodolojiye sahip olursak konuları daha sağlıklı değerlendiririz demiştim. Bu çerçevede kendi tarihimizi önemsiyorum. Ve buna bağlı olarak öncelikle bizim tarihimizi derinden etkileyen milletlerin tarihini önemli görüyorum. Çin tarihi bizim için önemli. Dün için de önemli, bugün için de önemli, yarın için de önemli. Çünkü dünyadaki dengelere ve güç odaklarına baktığımızda, Çin'in gidişatını incelediğimizde Çin tarihi benim için çok anlamlı bir hale geliyor. Rusya tarihini önemsiyorum. Hakikaten hem tarihi bir gerçeklik olarak hem de yaşadığımız dünyanın bir gerçekliği olarak Rusya ortada ve Rusya tarihinin tecrübesi bizim için çok önemli. Ama Roma tarihinde ben çok önemsiyorum. Çünkü Roma hakikaten dünyanın en uzun ömürlü ve en büyük devletinin tarihidir. Yaklaşık 2500 yıllık bir tarihi vardır. Tarih sahnesinden silinmiş olsa da tesirleri hala devam eden bir tarihtir. Bugünkü hayran olduğumuz veya hayranlıkla anlattığımız Roma tarihinin ötesinde çocuklar açısından, kadınlar açısından, yaşlılar açısından,
açısından, fakirler açısından, zayıflar açısından, güçlüler açısından son derece çarpıcı, insanı ürperten, tüylerini diken diken eden uygulamaların hukuki bir sisteme dönüştürüldüğü bir dönemi de vardır, uygulamaları da vardır romanın. Yani mimarisiyle, hukukuyla, ordusuyla, teşkilatıyla, sistemiyle Roma tarihi önemlidir ve öğreticidir. Buna inanıyorum. Japonların tarihini önemsiyorum. Amerika'nın tarihini önemsiyorum. Galiba ben bütün milletlerin tarihini önemsiyorum Tekiner. Ama kendi isimde bir sıralamam var tabii. Ama tavsiye demeyeyim ama hatırlatmak istediğim husus şu. Her birimiz aslında bugün dünyada bir dünya devletinin veya milletinin tarihini, kültürünü, örfünü iyi öğrenip uzmanlaşmamız son derece önemli. En azından ülke olarak her devletle ilgili, her coğrafyayla ilgili çok sayıda uzmanı yetiştirmemiz gerekiyor ve tarih bu açıdan son derece önemli. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Haftaya görüşmek üzere. İnşallah.